Merhabalar, bu videoda sizlerle birlikte karanfil model yaka broşu çalışacağız. Broşları istediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Benim bu broşta kullandığım iplik pamuklu iplik. Marka bilgisini açıklamalar kısmında yer vereceğim. Oradan takip edebilirsiniz. İpliğime uygun olması açısından 2,20 milim tığ tercih ettim. Sizler dilerseniz 2 milim de kullanabilirsiniz. Tığ numaranızı küçültürseniz broşunuz biraz daha küçük olacaktır. Broşumuzun arka kısmında yakaya takılması adına bu şekilde metalik broş aparatı kullandım. Bunları hemen hemen her tuhafiyeden rahatlıkla temin edebilirsiniz. Karanfil broşumuzu kırmızı renkte çalıştım. Sizler farklı renklerde tercih edebilirsiniz. Çiçeğimizin üst kısmıyla başlıyoruz. Kırmızı ipliğimi parmağıma sardım. Öncelikle sihirli halka yapacağız. İpliğimi bu şekilde parmağımdan çevirdim. Çarpıyı gördükten sonra tığımı yerleştiriyorum. Arkadan bir ilmek alıyorum. Bir ilmek daha. Şimdi bu noktada 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Tığımın üzerine bir ilmek alıp halkanın içerisine batıyorum ve arkadan bir ilmek çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmeğim varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzan çalışıyorum. Halkamı hafifçe kapatıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıp aynı halkanın içerisine batıp yine ilmek çıkartıyorum. 3 defa da çıkarak yine ikili trabzanımı çalışıyorum. Üzerine aldım. Halkanın içerisine batıp arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisine bir, kalan ikisini birlikte örerek bakın ikili trabzanımı çalışıyorum. Baştaki zincirimi ikili trabzandan saymıyoruz ve devam ediyoruz. Yaptığımız trabzanlardan toplamda 8 adet olacak. 1, 2, 3. 3 tanesini yaptım. Devam. Üzerine aldım. Ve yine trabzanımı çalıştım. 4. Devam. 5. 6. 7 ve 8. Halkamı sıkıca kapatıyorum. Şöyle çektim ipliğimi. Ve ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla ilk sıramı tamamladım. Bir üst sıradan devam. 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Tığımın üzerine bir ilmek alıp ilk gelen trabzan tepesine batıp buraya hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine batıp buraya da bir tane ikili trabzan. İkili trabzan artık öğrendik. Üzerine alıp bakın 2 defa da çıkmaya ikili trabzan diyoruz. Bu şekilde her bir trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yaparak bu sıranın da sıra sonuna kadar devam ediyorum. Toplamda 8 adet ikili trabzan öreceğiz bu sırada da. 8. ikili trabzanımı da ördüm. Şimdi dikkat bakın buradaki ilmeğe batmıyoruz. Burası bizim ilmek kaydırma yaptığımız nokta. Hemen bakın şu şekilde örgümü tutuyorum ve ilk gelen zincirimin tepesine battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla ikinci sıramı da tamamladım. Üçüncü sıraya başlarken yine 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Tığımın üzerine bir ilmek alıp hemen bakın zincirimi çektiğim kısmındaki trabzanın tepesine batarak buraya yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve üçüncü sırama başlamış oldum. Tekrar üzerine aldım. Bir sonraki trabzan tepesine yine bir ikili trabzan 2 devam ediyorum. Bakın her bir trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam. Yine bu sırada da toplamda 8 adet ikili trabzan olacak. Baştaki zincirimizi trabzandan saymıyoruz. 8 tane ikili trabzanımı tamamladım. Baştaki çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla 3. sıramı da tamamladım. 2 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 4. sırama başlayacağım. Tığımın üzerine bir tane ilmek aldım ve ilk gelen trabzan tepesine batıp yine buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1. Baştaki zinciri trabzandan saymıyoruz. Dikkat. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı trabzan tepesine bir ikili trabzan daha. 2. Üzerine al. Aynı trabzan tepesine bir ikili trabzan daha. 3. Bakın bir trabzan tepesine yani bir ilmeğe 3 tane ikili trabzan birden yapmış olduk. Baştaki zinciri saymadık. Üzerine alıyorum. Bir sonraki gelen trabzan tepesine yine batıp bir ikili trabzan.
Üzerine al. Aynı trabzan tepesine bakın devam ediyorum. İkinci ikili trabzan ve tekrar üzerine alıp aynı trabzan tepesine bir ikili trabzan daha. Bakın 3 tane ikili trabzan birden yaptık. Bu şekilde bu alttaki 8 trabzan tepesine her birine bakın 3 tane trabzan birden yapıyoruz. Bu sırada bu şekilde devam ediyor. Bakın sayalım ne yaptık. 1, 2, 3 tamamlandı. Bir sonraki trabzan tepesine yine trabzanlar yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın 3 trabzan birden yapıyoruz. Bu şekilde sıranın bitişine kadar devam ediyoruz. Evet, 4. sırada da sıra sonuna geldim. Sıranın sonunda toplamda 24 adet ikili trabzan elde etmiş olduk. Baştaki zinciri saymıyoruz. Şimdi bakın ilmek kaydırma yaptığım noktaya batmıyoruz. Buna dikkat. Sadece trabzan tepelerine battık. Şimdi sıranın bitişinde başlangıçtaki zincirin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığım arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla sıramı bitirdim. 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Bir üst sıraya başladım. Tığımın üzerine aldım. Bakın aynı trabzan tepesine hemen bakın bu noktaya ilk gelen trabzan tepesine batıp hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı trabzan tepesine bir ikili trabzan daha. Üzerine al. Aynı trabzan tepesine yine bir ikili trabzan daha. Bakın 3 tane ikili trabzanla başladık. Yine baştaki zinciri trabzandan saymıyoruz. Üzerine alıyorum. Yine bir sonraki gelen trabzan tepesine 3 tane trabzan birden yapıyorum. Bu sırada yine aynı bir önceki sırada yaptığımız gibi her bir trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan yaparak sıra bitişine kadar devam ediyoruz. Evet, bu sıramda da sıra sonuna doğru yaklaştım. Son trabzanımı da yaptım. 5. sıramın sıra sonunda da toplamda 72 adet ikili trabzan elde ettik. Baştaki zinciri saymıyoruz, dikkat. Şimdi yine bitişi başlangıçtaki zincirin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığım arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bitiriyorum. Şimdi elimizde böyle bir formda bir yapı oluyor. Şimdi bir üst sıra son sıramız olacak. Zincirlerle devam edeceğiz. Bu noktada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve hemen bir sonraki gelen trabzan tepesine batıp arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Devam. 1, 2, 3. 3 zincir. Hemen bir sonraki gelen bakın trabzan tepesine batıp buraya bir tane sık iğne. 1, 2, 3. 3 zincir. Hemen bir sonraki gelen trabzan tepesine batıp sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzan tepesine bakın 3 zincir çekip sık iğne ile sabitliyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu sırada da işlemimiz bu. Bu artık bizim son sıramız. Bakın 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve hemen trabzan tepesine batıp sık iğne ile sabitliyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın zincirlerimi de sık iğnelerle sabitleyerek bu sıramı da tamamladım. Şimdi en son bir tane trabzan tepem kaldı. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve ona da sık iğne ile sabitliyorum. En son bakın ilmek kaydırma yaptığım buradaki nokta var. Buraya batıyorum yine. Arkadan ilmeğimi alıp tığım arasındaki ilmekten geçiriyorum. Bir ilmek alıp sıkılıyorum ipliğimi ve biraz uzunca bir iplik bırakıyorum. Buradaki uzun iplik bırakmamın sebebi dikişte bu ipliği kullanmam. İpliğimi burada kesiyorum. Ve böylece bakın karanfil çiçeğimin üst kısmı tamamlanmış oldu. Dikişi tamamlanması için bir kenara bırakıyorum. Yeşil renkli ipliğimle devam ediyorum. İpliğimi parmağıma sardım. Hemen şöyle sihirli halka yapmak için ipliğimi parmağıma doladım. Çarpı işaretini gördüm. Tığımı yerleştirdim. Bir tane ilmek aldım. Bir ilmek daha. Bu noktada hemen halkamın içerisine tığımı yerleştirip arkadan ilmeğimi aldım. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yaptım. Halkamı hafifçe çıkardım ve ipliğimi burada çekiyorum. Halkamın içerisine tekrar battım ve arkadan bir ilmek daha aldım. Tığımda yine 2 ilmek varken sık iğne yaptım. Devam. Halkanın içerisine batıp sık iğnelerime devam ediyorum. 3. sık iğnem oldu.
Devam. Tekrar halkanın içerisine bir sık iğne. 4. Devam. 5. 6. 7. 8. 9 ve 10. 10 sık iğneyi tamamladıktan sonra buradaki ipliğimi şöyle sıkıca çekiyorum ve halkamı tamamen kapatıyorum. İlk gelen sık iğne tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla ilk sıramı tamamlıyorum. İkinci sıraya başlarken spiral ilerleyeceğiz. Herhangi bir zincir çekmeden ilk gelen sık iğne tepesine batıp hemen buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Devam. Eğer sıranızı kaçırıyorsanız sıra başına bir tane böyle ilmek belirleyici yerleştirebilirsiniz. Her bir sık iğne tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Herhangi bir arttırma veya eksiltme işlemi yapmıyorum. Dolayısıyla ikinci sıramızda da 10 olan sık iğne sayımızı koruyoruz. Bakın her bir sık iğne tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. İkinci sıramı da tamamladım. Üçüncü sıramızdan devam ediyoruz. İlk sık iğnemi yapıyorum. Yine bir belirleyici yerleştirebilir veya kendiniz de sayabilirsiniz. Yine her bir sık iğne tepesine bakın bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Üçüncü sırada da 10 olan sık iğne sayımı koruyorum. Üçüncü sıramı da tamamladım. Şimdi dördüncü sıradan devam. Dördüncü ve beşinci sıralarda da her bir ilmeğe, her bir sık iğne tepesine bir tane sık iğne yapacağım. Bu sıralarda da yine 10 olan sık iğne sayımı koruyorum. Şu an dördüncü sıramı örüyorum. Spiral bir şekilde örüyoruz. Herhangi bir zincir çekerek sıra başına başlamıyoruz. Bakın bu şekilde devam. Dördüncü sıramı da tamamladım. Beşinci sıradan devam ediyorum. Bu sırada da yine her bir sık iğne tepesine bir sık iğne. Bu sırada da toplamda 10 olan sık iğne sayımı koruyacağım. Beşinci sıram tamamlandı. Altıncı sıradan devam. İlk sık iğnemi yapıyorum ve tekrar belirleyicimi yerleştiriyorum. Bu altıncı sırada da bir tek bir çift yapacağım. Bir tane sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğe 2 sık iğne birden yapıyorum. Bakın 1, 2. Aynı ilmeği çift battım. Arttırma yaptım yani. Bir sonraki gelen ilmeğe tek bir sık iğne. Bir sonrakine 2 adet sık iğne birden. Yani arttırma. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir tek bir çift sık iğneler çalışıyoruz. Bu sırada da toplamda 6. sıranın sonunda 15 adet sık iğneye ulaştım. İlmek belirleyicimi çıkardım. 7. sıradan devam. Burası artık son sıram. Şimdi son çift sık iğnemi yaptıktan sonra bir sonraki gelen ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Bir sonraki gelen ilmeğe bir tane sık iğne. Bir sonraki gelen ilmeğe yine bir tane ilmek kaydırma. Bu noktada 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, bir tane daha yapalım. 4. 4 zincir çektim. Tığımın üzerine bir ilmek aldım ve ilk zincirimi atlayıp ikinci zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım, uzattım. Tığımda 3 ilmek varken üçünü birlikte örerek yarım trabzan çalıştım. Tekrar üzerine aldım. İkinci gelen bir sonraki zincirime battım. Bakın buradaki zincirime, ortadaki zincirime battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek varken yine üçünü birlikte örerek yarım trabzan. Tekrar üzerine bir ilmek. Şimdi son zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Ve örgümü şu şekilde tutuyorum. Nereye denk geliyor? Bakın bir sık iğne tepesi atlıyorum. İkinci sık iğne tepesine battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Burada tığımın arasına ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla buraya sabitledim. Bir sonraki gelen sık iğne tepesine battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yaptım. Bir sonraki sık iğne tepesine battım ve şimdi sadece ilmek kaydırma. Bu noktada yine 4 zincir. 1, 2, 3 ve 4. Tığımın üzerine bir ilmek aldım. İlk zincirimi atladım. İkinci zincire battım. İlmeğimi uzattım. Tığımda 3 ilmek varken üçünü birlikte örerek yarım trabzan. Tığımın üzerine bir ilmek aldım. Bir sonraki gelen zincirime battım.
Arkadan ilmeğimi çıkardım. Yine tığımda 3 ilmek varken üçünü birlikte örerek bir yarım trabzan daha. Tığımın üzerine bir ilmek daha aldım ve şimdi son zincirime battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Bu sefer 2 defa da çıkarak ikili trabzan çalışıyorum. Alttan bir sık iğne tepesi atlayıp ikinci sık iğne tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla sabitledim. Bir sonraki gelen sık iğne tepesine bir sık iğne. Hemen yanındaki sık iğne tepesine bu sefer ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın tığımın arasındaki ilmekten geçiriyorum. İlmek kaydırma yaptım. Bu noktada 1, 2, 3, 4 zincir. Tığımın üzerine alıyorum. İlk zincirimi atlayıp ikinci zincirime batıp buraya bir tane yarım trabzan. Tekrar tığımın üzerine aldım. İkinci zincirime yani ortadaki zincirime batıp buraya yine bir yarım trabzan. Yine üzerine bir ilmek aldım. Son zincirime ikili trabzan yapıyorum. Yani 2 defa da çıkıyorum. Şimdi altta bir sık iğne tepesi atlayıp ikinci sık iğneme battım. Arkadan ilmeğimi çıkartıp tırnaklar arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla sabitledim. Bir sonraki gelen sık iğne tepesine bir sık iğne. Hemen yanındaki sık iğneye bir ilmek kaydırma. Ve yine 1, 2, 3, 4 zincir. Üzerine al. Hemen ikinci zincirime bat. Yarım trabzan. Üzerine al. Bir sonraki zincire bir yarım trabzan daha. Üzerine al. Bir sonraki zincire ikili trabzan. Şimdi bakın bir sık iğne tepesi atlayıp hemen bir sonraki gelen sık iğne tepesine ilmek kaydırmayla sabitliyorum. 4 tane yaptık. Şimdi bir sonraki sık iğne tepesine batıp yine bir ilmek kaydırma daha yapıyorum. Artık burada sık iğne yapmadım. Şöyle bir miktar uzunca ipliğimi uzatıyorum ve ipliğimi burada kesiyorum. Bu parçam da hazır olmuş oldu. Şimdi elimizde iki parçamız var. Şimdi bu iki parçayı iç içe geçirerek dikiş işlemiyle devam edeceğiz. Şimdi bu yeşil parçamın içine kırmızı parçamı bu şekilde yerleştiriyorum. Tığımın arkasıyla da yardım alabilirsiniz bu şekilde. İyice iç haznesine yerleşmesine yardımcı oluyorum. Yerleştirme işlemi yaptıktan sonra şöyle elimle bastırıyorum ve elimle hafif form veriyorum. Burada karanfil görüntünüzün nasıl olmasını istiyorsanız o şekilde elinizle form verebilirsiniz. Ben biraz daha basık, çünkü broş olmasını istediğimden dolayı biraz daha basık durmasını istiyorum. Öncelikle yeşil ipliğimle dikiş işlemine başlayacağım. Ucu tok bir iğneye ipliğimi geçirdim. Şimdi alt kısmından birkaç yerden sabitleyeceğim. Şöyle yassı bir şekilde olmasını istiyorum. Bakın buradan girdim, karşıdan çıktım. Bu şekilde sabitliyorum. Oldukça kolay bir işlem. Şu kısımlar sizi rahatsız ediyorsa bunları da böyle daha güzel bir şekilde dikerek de sabitleyebilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Yeşil ipliğimle sabitleme işlemi yaptıktan sonra ipliğime bir tane düğüm atıp iç tarafından yürüterek gizliyorum. Kırmızı ipliğimle devam ediyorum. Hemen iğneme yerleştirdim ipliğimi. Burada da birkaç tane işlem yapacağız. Şöyle biraz daha yassı bir görünüm olması adına bu iki parçayı birbirine şöyle hafiften dikiyoruz. Diktiğimiz yerlerin çok da belli olmasını da istemiyorum. O yüzden daha küçük dikişlerle bakın bu şekilde karanfilimin iki kenarının dikişini sağlıyorum. Kırmızı ipliğimle de birkaç noktadan dikiş yaptıktan sonra şimdi broşumuzun arka kısmındaki aparatını dikeceğiz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var aparatı dikerken. Ağırlık merkezi broşumuzun daha çok üst tarafında olduğu için eğer broş kısmını yeşil kısmına dikerseniz broşunuz bu şekilde yakanıza taktığınız zaman öne doğru düşecektir. Dolayısıyla broşu mutlaka ağırlık merkezine yakın bir noktaya dikmeniz lazım. Yani kırmızı olan kısma, yoğun olan kısma dikmeliyiz. Buraya diktiğimiz zaman yakada çok daha güzel bir görüntü oluyor ve aynı zamanda aşağı doğru düşmüyor.
Dolayısıyla ben de bakın broşu bu noktaya dikeceğim. Broş aparatında bu şekilde delikler mevcut. Dolayısıyla buralardan ipliklerinizi geçirerek dikebilirsiniz. Burada dikme işlemi yapmadan silikonla da yapıştırabilirsiniz. Ama ben dikiş tercih ettim. Tabii bu alternatif yöntemler. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Broş aparatında diktikten sonra ipliğimizi düğüm atıp örgümüzün iç tarafından yürüterek gizliyoruz. Evet, bu şekilde aparat dikişini de tamamıyla bitirmiş olduk. Yakada görüntüsü de oldukça şık ve güzel duruyor. Böylece bir yapım videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Sizler de kendinize veya sevdiklerinize bu şekilde yaka broşları örüp hediye edebilirsiniz. Karanfil yapımının anahtarlık modelini daha önce de çalışmıştık. Yapım videosunu hem açıklamalar kısmına hem de yukarıda bağlantı kısmına bırakacağım. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Böylece bir projenin daha sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler de keyif alarak örmüşsünüzdür. Bir başka tarif videosuna görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Hoşça kalın.